Merhaba gezgin dostum. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Şimdi seni Hyde Park'ın güneybatı köşesinde, sakinliğiyle kalbe dokunan bir anıtın yanına götürüyorum. Diana, Galler Prensesi Anıt Çeşmesi. Çimenlere uzanıp, suyun fısıltısını dinlemeye ne dersin? Bazen bir şehri anlamak için kulelere değil, yere çok yakın akan bir suya bakmak gerekir. Burada su iki kola ayrılıyor. Biri dingin, diğeri dalgalı. Tıpkı bir hayat hikayesi gibi. Burası ne ve neden önemli? Bu anıt, halkın sevgilisi Diana'nın anısını, ulaşılabilir ve kapsayıcı bir yerle yaşatmak için tasarlandı. Çevresinde oturabilir, suya ayaklarını değdirip ferahlığı hissedebilirsin. Yüzlerce elden geçen bir zanaat var burada. Anıt, Cornish granitten kesilmiş 545 parçadan oluşuyor. Parçalar bilgisayar kontrollü makinelerle milim milim biçimlendirildi, usta ellerle tek tek yerlerine yerleştirildi. Su tepe noktasında ikiye ayrılıyor. Bir kol pürüzsüz kıvrımlarla akarken, diğer kol basamaklar ve oluklardan hızlanıp, köpürerek geçiyor. İki kol en altta sakin bir havuzda buluşuyor. Bu karşılaşma, yaşamın sevinciyle fırtınasını aynı çemberde birleştiriyor. Nerede ve nasıl gelinir? Çeşme, Hyde Park'ın güneybatı köşesinde, Serpentine, gölünün hemen güneyinde ve Serpentine Gallery'nin doğusunda yer alır. Kent merkezinden yürüyerek ulaşmak keyiflidir. Piccadilly hattı üzerindeki Hyde Park Corner ya da Knightsbridge istasyonlarından kısa bir yürüyüşle alana varırsın. Parkın yol ağı basamaksızdır, dolaşım kolaydır. İstersen gününe Kensington Gardens, Serpentine çevresi ve Green Park'ı da ekleyebilirsin. Ne zaman gidilmeli? Kalabalık nasıl yönetilir? Sabah saatlerinde ışık yumuşaktır. Su yüzeyindeki titreşimler fotoğrafa şiir gibi düşer. Gün ortasında çimenler dolmaya başlar. Bilet gerektirmediği için yerel halk ve gezginler burada dinlenmeyi sever. Gün batımında gölün rengi ısınır, suyun gümüş çizgisi belirginleşir. Mevsim olarak ilkbahar sonu ve sonbahar başı hafif esintili, rahat bir deneyim sunar. Yağışlı günlerde su kapatılabilir, çok soğuk havalarda alan güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatılabilir. Planını yaparken mevsimsel saatlere göz at. Ne kadar süre ayırmalı? Suyu dinleyip çimenlerde soluklanmak için 45 dakika ile 1 saat yeter. Fotoğraf ve sakin bir yürüyüş eklemek istersen 1,5 saate çıkar. Hyde Park'ı da kapsayan bir rota planlarsan, yarım gün ayırmak, parkın farklı karakterlerini hissetmeni sağlar. Hız yapmak yerine ritim tutmayı dene. Önce çemberi saat yönünde izle, sonra tersine dön. Suyun sesinin nasıl değiştiğini fark edeceksin. Nasıl gezilmeli? Pratik bilgiler neler? Burası bir anıt olduğu kadar kamuya açık bir dinlenme alanı. Kenarına oturabilir, ayaklarını suya değdirip serinleyebilirsin. Köpekler yalnızca kayıtlı rehber köpek olarak içeri girebilir. Alkol yasaktır. Alan, tekerlekli sandalye, kullanıcıları için uygun bir patikaya sahiptir. Çocuklarla geliyorsan yakın gözetim iyi olur. Kısa cümleyle söyleyelim, saygılı ol, suyla nezaketle buluş. Açık olduğu saatler nasıl? Mevsime göre değişir. Nisan ile Ağustos arasında genellikle saat 10 ile 20 arası. Eylül ayında saat 10 ile 19 arası. Mart ve Ekim aylarında saat 10 ile 18 arası. Kasım ile Şubat arasında ise saat 10 ile 16 arası açıktır. Çok soğuk havalarda, fırtınada ya da bakımı olduğunda geçici kapatma olabilir. Park kapıları ise sabah 5'ten gece yarısına kadardır. Tarihsel bir adım atalım. Anıt, 2004 yılının Temmuz ayında Kraliçe Elizabeth tarafından açıldı. Tasarımı, Catherine Gustafson liderliğindeki Gustafson Porter ekibine ait. Amaç, Diana'nın herkese uzanan yaklaşımını mekana çevirmekti. Açılıştan kısa süre sonra, insanlar suyla çok yakın temas kurdukları için kayma olayları yaşandı. Bu yüzden operasyon ve çevre düzeni gözden geçirildi. Bugün alanın bakımı ve yönlendirmesi, bu deneyimi güvenli ve sakin kılıyor. Kısacası şehir, sevdiği birini anmanın en zarif yollarından birini buldu ve onu korumayı öğrendi. Ne görülmeli dersen, küçük ayrıntılarla başlayalım. Çemberi 3 küçük köprü keser. Bu köprülerden geçmek, seni doğrudan anıtın kalbine götürür. Dalgaların çizdiği küçük merdivenler, oluklar ve kıvrımların her biri suya başka bir karakter kazandırır. Bir noktada su fısılda gibi akar, birkaç adım sonra coşkulu bir kahkaha atar. En alttaki sakin havuzun kenarına oturup bu karşılaşmayı izlemek,
anıtın niyetini en iyi anlatan anlardan biridir. Fotoğraf için köprülerin üstünden çapraz açı yakalamayı dene. Suyun iki kolu tek karede gözükürse, kompozisyonun dengesi güzel olur. Kimler için uygun sorusunun yanıtı geniş. Çocuklu aileler için doğayla güvenli temas, yaşlı ziyaretçiler için basamaksız bir yürüyüş, fotoğrafçılar için suyun ve gölün ışık oyunları, mimarlık ve tasarım meraklıları için detaylı bir yüzey dili. Yalnızca koşmaya ve suyun içinde yürümeye kalkma. Burada ritim yavaş ve saygılıdır. Bir şişe su, mevsime uygun bir üstlük ve rahat tabanlı ayakkabı yeterli olur. Yakınlarda başka ne var diye mi soruyorsun? Serpentine kıyısında kısa bir yürüyüş, Serpentine Gallery'de güncel bir sergi, Kensington Gardens yönünde İtalyan bahçeleri ve biraz ileride Kensington Sarayı. Zamanın varsa Hyde Park'ın güney kapılarından Knightsbridge'e yürüyüp şehrin farklı ritmine karışabilirsin. Ulaşım için Hyde Park Corner ya da Knightsbridge istasyonlarını düşünebilirsin. Biraz daha derine bakalım. Bu, anıtın mühendislik tarafı da etkileyicidir. Yukarıya sürekli su basan bir sistem. Akışı iki kola ayırır. Farklı yüzeylerle suya yeni hareketler verir. Yaklaşık saniyede 100 litre su tepeye pompalanır. Bu, gözünün önünde olan ses ve desenlerin enerjisidir. İnsanların burada suya dokunması istenir. Çünkü tasarım içeri davet eden bir mekan üretmeyi amaçlar. Suyun ve taşın bu kadar yakına gelmesi, anıtı resmi bir platformdan herkesin payına düşen bir buluşma yerine dönüştürür. Efsaneler ve duygusal bağ kurma zamanı. Londra'da pek çok kişi için Diana, nezaketin ve empati kurmanın simgesi olarak hatırlanır. Kimi ziyaretçiler, burada suya ayaklarını değdirdiklerinde içlerinin hafiflediğini söyler. Bir yas mekanı olmaktan çok, hatırlamayı şefkatle yapan bir yer burası. Suyun iki kolu, kimine göre hayatın iki hali. Sessiz mutluluk ve çalkantılı günler. İkisine de yer açıldığı için bu anıt, acıyı yumuşatıp sevgiye dönüştüren bir dil konuşur. Bilet gerekir mi? Hayır. Bu alan bir kamu anıtı olarak ziyarete açık. Yine de mevsimsel saatler ve olası bakım durumları nedeniyle güne başlamadan önce bilgi panolarına veya duyurulara bakmak akıllıca olur. Çok yağışlı ya da çok soğuk günlerde suyun kapatılabileceğini ve alanın geçici olarak çevrilebileceğini unutmamalısın. Günün küçük ritüeli hazır mı? Çemberi bir tur dolaş, sonra köprülerden birine çık. Göl tarafına bakıp derin bir nefes al. Suyun sesi, uzakta şehrin uğultusu ve ağaçların hışırtısı bir araya geldiğinde, bu büyük metropolün içinde nasıl da insana alan açabildiğini duyarsın. Belki suya çıplak ayak parmaklarınla dokunursun, belki yalnızca taşın serinliğini hissedersin. Her ikisi de anıtın amacına uygun bir selamdır. Kapanışı nazik bir davetle yapalım. Bir gününü Hyde Park ve Kensington Gardens ile birleştir. Sabahın erken saatlerinde sakinliği, öğle sonrası hareketliliği, akşamüstü ışığının sıcaklığını tat. Anıtın yanında kısa bir mola verip kendi hayatının iki kolunu düşün. Dingini ve dalgalısı. Hangisine daha çok yer açmak istersin? Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Bu anlatımı beğendiysen kanalı takip etmeyi unutma. Şimdi küçük bir düşünce sorusu bırakıyorum. Suyun iki kolu buluştuğunda ortaya çıkan o sakin havuz, sence neyin işareti? Belki barışın, belki de hatırlamanın. Cevabı sen ver ama bir gün dönüp yine burada dinle. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.